Herkese tekrar merhaba. Bir başka soruyla karşınızdayım. Mustafa Sait Atalay yazmış. Hocam benim birden çok sorum var demiş. Tez yazma aşamasındayım. Güzel. Deneylerim bitti. Harika. Ve sadece tez yazmak kaldı. Ya olay bitmiş aslında. Ama bir türlü kendimi veremiyorum. Sadece bende mi oluyor bilmiyorum. Bunun için teşvik edici bir yöntem var mı? Bir de tez yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve tez konusunda ya da tez sonunda bunun savunması için nasıl bir sunum yapmak lazım, nelere dikkat etmek lazım demiş. Tabii hangi bölümde olduğunuzu bilmiyorum. Fakat hiç fark etmez. Şimdi sonuçlarınız var, bulgularınız var diyorsunuz. Bulgular varsa şekil ve tablolarınız vardır. Bu çok güzel bir şey. Aslında sizin yapmanız gereken sadece ilk önce kafanızda bir hikaye oluşturmak. Yani şimdi tıp alanından örnek verecek olursam mesela ben bir hastalıkta bir X maddesine bakıyorum diyelim. Tamam mı? Ve bununla ilgili bir sonuç bulgularım var. Şimdi nereden başlamam lazım? Nasıl kolay olur diyorsanız şunu öneririm. Bulgularınız var ya. Şimdi bulgularınızı nasıl yaptınız? Nasıl sorusuna gelin birlikte cevap bulalım. Yani materyal ve metot kısmını ilk önce yazalım. Her şekli veya tabloyu nasıl yaptığınızı siz biliyorsunuz. Popülasyonu nasıl topladınız? Denekleri. Onlara ne uyguladınız? Bunları yani materyal metot kısmından başlayın. Bir yerden başlamanız lazım ki diğer kısımlar gelsin. O hani arabada da öyle değil mi? İlk böyle aküden alır enerjiyi. Eğer enerjiyi ilk aldığı zaman çalışmaya başlar ve gider. Sizin de işte bir yerden başlamanız gerekiyor ve bu bence sizin için konuşuyorum. Başlayacağınız en doğru nokta materyal metot kısmı. Neden diyeceksiniz? Zaten biliyorsunuz. Sonuçlar elinizde, bulgular var. Sadece bulguları nasıl elde ettiğinizi yazacaksınız. Yani çok bildiğiniz bir şey olduğu için. Ha bunu yazarken yalnız bir sırada yazmanız lazım. İşte kafanızdaki hikayedeki sırada. Mesela işte anket çalışması yaptınız diyelim. Atıyorum kafadan. Ee, Bir popülasyon var. Deney grubu. İlk önce deney grubu bulmanız lazım. Mantık sırasına göre. Öyle değil mi? Dolayısıyla deney grubunu nasıl buldunuz? Kaç tane buldunuz? Neden o sayıda? Anlatabiliyor muyum? Bunları belirledikten sonra deney grubuna hangi anketi uyguladınız? Hangi skordur bu? Güvenilirliği nedir? Bunları anlatacaksınız. Sonra nasıl uyguladınız? Online mi uyguladınız? Evlerine mi gittiniz? Bunları anlatacaksınız. Uyguladıktan sonra verileri nasıl topladınız? Nereye topladınız? Excel'e mi topladınız? SPSS programına mı topladınız? Anlatın. Sonra SPSS çalışmasını hangi metotlarla yaptınız? ENOVA mı kullandın? Kikare mi kullandın? Bunlardan bahsettiğiniz zaman materyal metot kısmı bitmiştir. Zaten bu size başlangıç enerjisi verecektir. Ondan sonra hemen isterseniz gidin introduction kısmını yazın. En basit kısımlardan bir tanesidir o da. Neden? Dedim ya bir hastalıkta bir maddeye baktıysanız ilk önce hastalığı anlatacaksınız tabii ki. Bakın bu hastalık şöyledir, şu çeşitleri vardır. Tezde biraz detaylı da anlatıyoruz, kitap gibi. Detayına inin. Ondan sonra X maddesinden söz edin. Sonra en sonunda ise X maddesiyle hastalık hakkında yapılmış çalışmalar varsa onlardan bahsedin. Introduction kısmı da bitti mi? Gelin siz bulgulara. Materyal metodu yazmıştık zaten. Materyal metottaki her bir bölümde yaptığınız deneylerin sonucu bulgulardır. Bu deneylerde şu sonuçları bulduk diyeceksiniz. Sizi en çok yoracak kısım neresi olacak biliyor musunuz? Tartışma kısmı olacak. Tartışma nasıl yazılır videosuna bakarsanız eğer o kısmı da rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum. Umarım bu en azından başlangıç için bir enerji olmuştur sizin için. Kendinizi motive edin. Sadece başlamanız yeterli. Başladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. İşte bu başlamanız için en güzel yer, en güzel kısım bence materyal metot. Ha başka hocaya sorarsanız belki başka şey söyleyebilir bakın. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bunda da ben ona da saygı duyarım. Kimisi der ki hayır ilk önce özeti ben bunu gördüm yani ki özeti yazacaksınız. Özet ilk önce yazılır. Tamam sen özeti ilk önce yaz. Bana göre ise özet en son yazılır mesela. Ha, ona göre ise özet yazıp özeti açarak tezi yazıyor. O da bir tekniktir.
Ama bana dedim ya en kolay nasıl olur derseniz elimde madem bulgular var materyal ve metottan yazarım. Çünkü materyal metot zaten hazır elimde. Bunun dışında savunmaya geçeceğim. Tez savunmasında ne demiştik? Bir soru daha vardı. Tez sonunda bunun savunması için nasıl bir sunum yapmak lazım? Nelere dikkat etmek lazım? İlk önce sunumun ne kadar yapılacağını bir öğreneceksiniz. Hocanızla konuşun. Kimisi der ki 15 dakika yapacaksın. Kimisi yarım saat yapacaksın. Kimisi 50 dakika yapacaksın. Bütün her şeyi o süreye göre ayarlaması lazım. Tamam. Ve sunumda ilk önce sunuma giren hocaların da bazıları senin konunla ilgili her ne kadar hoca da olsalar yabancı olduğunu düşüneceksin ve bir background vereceksin. Yani background dediğim konuyu bir özetleyeceksin ilk önce. Sonra bir hipotez slaytı muhakkak olmalı. O tezdeki amaç ve hedeflerini gösteren bir slayt muhakkak olmalı. Olmazsa soracaklardır zaten. Buradaki hipotezin ne senin? Tamam. Sonra o hipotezi nasıl gerçekleştirdiğini, nasıl, hangi teknikleri kullandığını. Ben genelde öğrencilerimden şunu isterim. Bulgular kısmını verirken tekniği anlatsın isterim. Yani bazı hocalar der ki ilk önce tekniği anlat sonra bulgularına gel. O da olabilir. Ama ben ilk önce bulguları verdirtirim. Bulguları verirken bakın biz şunu bulduk. Bunu nasıl bulduk? İşte floresans mikroskop tekniğiyle bulduk. Bizde şu marka floresans mikroskop var. Şu antikorları kullandım falan diye de tekniği bulguları anlatırken anlattırırım. Çünkü bulgular zaten çok kısa olacağı için şunu bulduk diyeceksin orada. Ama tekniği içine kattığın zaman daha güzel bir hava katarsın. En önemli kısım bulgulardır. Bulgular ne kadar çok olursa o kadar iyi. Çünkü senin tezin bulgun kadar değerlidir. Sonra en son kısımda en az 2-3 slide o bulgular ne anlama geliyor literatürde? Bunu vermen lazım. Ve sonuç kısmı. Bu şekilde yaparsan çok başarılı bir tez savunması olacağına inanıyorum. Şimdiden başarılar dilerim. Eğer daha soruların olursa lütfen yorum kısmına yaz, beklerim.